Güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım. Şekli çok güzel. Gül gibi, gonca gonca böyle gül gibi harika, yumuşak mı yumuşak bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Hem şekliyle hem tadıyla bundan sonraki favori poğaçanız bu olacak. Haydi hemen yapımına başlayalım. 2 yumurtanın bir tanesinin sarısını daha sonra üzerine sürmek için ayırdım. Yani burada 2 yumurta akı ve 1 yumurta sarısı var. Onu şimdi kabıma koyuyorum. 1 çay bardağı ayçiçek yağı kullanıyorum ben daha kokusuz olduğu için. 1 çay bardağı yoğurt oda sıcaklığında soğuk olmayacak. 1 çay bardağı da süt kullanıyorum. Süt ve yoğurt pamuk pamuk yapıyor poğaçayı. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker ve şimdi bunların hepsini beraber karıştırıyorum sıvı malzemeleri. 4 su bardağı un, yani 8 çay bardağı kadar unum var ama onu kontrollü ilave ediyoruz biliyorsunuz. Çünkü değişiklik gösterebilir her un. O yüzden böyle yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu yoğuracağız. Şöyle dibinde 1 su bardağına yakın bırakıyorum. 1 paket instant maya kullanıyorum ve şimdi karıştırıyorum. Tüm hamurum bu kadar. Şimdi ellerle de güzelce yoğuralım. Hamuru her zaman söylediğim gibi ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olur. Şu kalan unumu da ilave edeyim. Biraz daha tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. İşte çok güzel bir hamur oldu. Ele yapışmayan ama çok yumuşak, çok güzel bir hamur. Bakın. Çok yumuşak ama ele yapışmıyor. Şimdi mayalanmaya bırakacağım. Harika bir hamur. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Şimdi üzerini örtüp 1 saat en az mayalanmaya bırakıyorum. 1 saat mayalandı, görüyorsunuz, güzelce kabardı. Şöyle birazcık yoğuracağım ki o maya kokusu çıksın. Çok fazla değil. Harika bir hamur. Bakın. Şimdi şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum. ...22 tane parçaya ayırdım. Şimdi bunları güzelce yuvarlıyorum. Şöyle parmak uçlarınızla avucunuzun içinde çok rahat yuvarlayabilirsiniz. Çok yumuşak, çok güzel şekil alıyor. Şimdi bu 22 parçayı şöyle fazla inceltmeden, çok fazla inceltmiyorum. Şöyle yuvarlak yapacağım. Şimdi gül şeklini vereceğiz. O kadar kolay ki. 4 tarafına şöyle kesikler yapıyorum. Tam ortadan 4 tane kesik kenarlardan. Ortaya kadar gelmiyorum. Ortaya krem peynir kullanacağım. Gerçekten krem peynir bu poğaçaya çok büyük farklılık veriyor. İçerisinde yumuşacık eriyor. Piştiğinde göreceksiniz. İstediğiniz içi kullanabilirsiniz ama krem peynir kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir ucu alıyorum. Şöyle kapatıyorum. Yanındakini, hemen yanındakini yine
onun üstüne getiriyorum. Yine yanındakini diğerinin üstüne getiriyorum. Ve en son parçamı da alıp yine kapatıyorum. Bakın harika, tomurcuk bir gül oldu. Gördünüz mü? Şimdi bunu normal tepside de pişirebilirsiniz. Ama böyle muffin kaplarına koyduğunuz zaman şekli hiç bozulmuyor, çok daha güzel oluyor. Ne yapıyoruz? Fazla inceltmeden hamuru yuvarlak yapıyoruz. Dört tane ortaya kadar gelmeden şöyle kesiyoruz. Ve krem peyniri tam ortasına koyuyorum. Krem peynir çok fark yaratıyor. Bundan sonra poğaçalarınızın içine bence krem peynir koyacaksınız bunu tattıktan sonra. Ve bir tane kısmı şöyle poğaçanın alıyorum. Ortadan birleştiriyorum. Hemen yanındakini alıyorum. Üstüne. Ve onun yanındakini alıyorum. Onun üstüne. Sadece bunları kanatları kapatıyorum böyle. Bakın çok güzel bir gonca gül oldu. Yağlamış olduğum muffin kalıplarına koydum. Normal tepside yapacaksanız tepsinizi de yağlayın, dizin. Hiç sorun olmayacaktır. Gül şeklini vermek bu kadar kolay, görüyorsunuz. Zaten hamur o kadar güzel ki mükemmel şekil alıyor. Şimdi de yarım saat tepsi mayası yapacağız. İşte iyice şiştiler. Şimdi de fırına gidecekler ama öncesinde bir tane ayırdığım yumurta sarısını biraz sütle incelttim. Ve şimdi üzerlerine sürüyorum. Parlak parlak olacak güllerim. Bakın. Sütle inceltmeyi unutmayın çünkü tabaka halinde kalmasın yumurtalar. Böyle çok daha güzel oluyor. Şimdi de fırına gidiyor. 180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişecek. İşte çok güzel bir şekilde güllerim pişti. Bakın harika görünmüyorlar mı? Şimdi sıra geldi dokusunu göstermeye. Şöyle elime alayım. Bakın yumuşacık. Demiştim size pamuk gibi bir poğaça. Ve ortasındaki şimdi krem peyniri farkını görün. Bakın nasıl akışkan, nasıl güzel. Görüyor musunuz? Harika. Ve şimdi koyduğumda da hamur nasıl eski haline dönüyor. Hiç yapışık değil. Müthiş, katmerli katmerli. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu videoda sizinle de ilk defa karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma sakın abone olmayı unutmayın. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.